Uzun süredir Mercedes'le uğraştığım için epey ihmal ettiğim ve çoğu kişinin de "ne oldu abi, sattın mı E36'yı" diyenleri eskileri hatırlatacak güzel bir bakım onarım videosuyla sahneye alıyorum. Az önce ihmal ettim dedim çünkü ön takımın tamamen bozulmasıyla beraber tekerlek podyasından gelen sesler ile yırtık körükle kullanımın sonucunda ve eskimeye bağlı olarak direksiyon kutusundaki yağ kaçakları da ciddi boyuta ulaşmış durumda. Hemen hemen her videomun altına da ön düzen ile ilgili "neden video yapmıyorsun" şeklindeki taleplere de Teknorot ile yapmış olduğum işbirliği neticesinde bu yenileme işlemini gerçekleştirerek tüm detaylarıyla sizlere göstermeye çalışacağım. İlk olarak aracımızı uzun bir aradan sonra lifte alıp ben lastikleri sökerken W124 restorasyonu hakkında da birkaç şey anlatayım. Önümüzdeki haftalarda yine detaylı bir şekilde Teknorot sponsorluğunda Mersom'uzun ön ve arka takımının yenilemesini yaparak çok daha fazla parçaya sahip olan yürüyen aksamındaki işlemlerimizi de anlatacağım. BMW E36 araçta yürüyen aksamda nispeten daha az parça olacağından bu videodaki işlemlerimiz de kısa sürecektir. Alt takımı şöyle bir incelediğimizde yürüyenden çok direksiyon kutusunda meydana gelen yağ kaçaklarını da görmektesiniz. Terzi kendi söküğünü dikemez misali benim de hem çalışma programı yoğun hem de Merso lifti işgal ettiğinden dolayı biraz ihmale geldi diyebilirim. Bundan sonraki videoda da direksiyon kutusunun yenilemesini tüm detaylarıyla yaptığımız güzel bir bilgilendirici paylaşımım daha olacak. Bundan dolayı bu videonun sonunda direksiyon kutusunu gıcır gıcır görürseniz şaşırmayın. Ön takım işlemlerine dönecek olursak tüm somunların daha rahat sökülebilmesi adına hepsini teker teker yağlayıp ufaktan tel fırçayla da temizliyoruz. Söküm işlemini hızlı yapabilmek adına ve bu süreçte rot kolu ile rot mili beraber yenileneceği için direkt keserek birbirinden ayırıyorum. Rot başı artık serbest kaldığından rotil kısmında meydana gelen her iki taraftaki boşluğuna da bir bakalım. Bu boşluklar aracınızla setten geçerken tık tık ses yapabileceği gibi yüksek hızlarda direksiyon hakimiyetinizin azaldığını da hissedebilirsiniz. Ayrıca lastikte düzensiz aşınmalara da sebep olacağı için Türkiye şartlarında çok sık arıza yapan bu parçaların ön takımdan bağımsız olarak da ara ara değiştirilmesini tavsiye ederim. Rot başlarında bulunan rotil konik yapıda olduğundan cıvatasını sökseniz bile genellikle kolay çıkmaz. Bunun için pek tavsiye etmesem de ya çekiçle vurarak ya da bu gördüğünüz rotil çektirme aparatını kullanmanız gerekmektedir. Çektirmeyi uygun şekilde montajladıktan sonra cıvatasını çevirerek gerdirme işlemini yapıyoruz. Çektirme rotile bastırdıkça hasarsız bir şekilde taşıyıcıya zarar vermeden parçayı yerinden çıkarttım. Sağ ve sol tarafın söküm işleminde senkron gidecek olursak diğer tarafta da aynı işlemleri yapacaktım. Lakin rotil hemen boşa düştüğü için somunu kolaylıkla sökemedim. Rotilin iç kısmındaki alyan yuvanın da yalama olduğunu görünce alttan kriko vurup sökme işlemini deneyebilirdim. Ancak kesme taşı elimin altında olduğundan dikkatlice rotilin uç kısmını kopartarak parçayı hızlı bir şekilde yerinden çıkarttım. Sıradaki işlemimiz ise salıncağı uzun rotilden alt traverse bağlayan epey zor konumdaki bu somunla salıncak burcunun burada görünen iki cıvatası ve taşıyıcı üzerindeki kısa rotili bağlayan somunu sökmek olacak. Her iki tarafın da taşıyıcı üzerindeki somunlarını sonuna kadar gevşeterek işlemlerime devam ediyorum. Bu noktada hemen üst kısımda amortisör olduğundan maalesef somunları tamamen çıkartamıyoruz. Bir miktar gevşettikten sonra salıncağın aşağı kendini bırakabilmesi için buradaki askı rotlarını da sökmemiz gerekiyor. Diğer bir adıyla Z-rod olarak da geçen bu parçaların söküm işlemi basit olduğundan sağ ve solu hızlıca sökerek ufak bir kontrol yapıyorum. Aslına bakarsanız bu Z-rodların durumları gayet iyi durumda diyebilirim. Çünkü rotil kısmında herhangi bir boşluk yok ve kauçuk kısmında da yıpranmalar gözükmüyor. En sevmediğim nokta ise çalışma alanı çok dar olduğundan bu uzun rotilin somunlarını sökmek olacak. Yaklaşık 15 dakikada sadece bir tarafı sökebildiğim bu nokta anahtar hareketinin kısıtlı olmasından kaynaklı epey uzun sürüyor. Nihayet her iki taraftaki somunları da söktükten sonra salıncak burçlarının cıvatalarına geçiyorum. Her bir burca ait olan bu kulaklardaki ikişer adet cıvatayı da söktükten sonra hafifçe asılarak salıncağın bir ucunu şaseden ayırıyorum. Yine sevmediğim noktalardan bir tanesi olan sıkışan bu rotüllerin söküm işlemi oluyor. İlk olarak levyeyi çıkartmaya çalıştığımız somun ile taşıyıcının üst gövdesi arasındaki bir noktaya sıkıştırıyorum.
Daha sonra somunu sökme yönünde gevşeterek sıkışmasını sağlayıp oluşturduğu baskıyla rotülü aşağıya doğru bastırmasını sağlıyorum. Tabi bu işlemler de yeterli olmayınca ısı ile genleşme prensibinden yararlanarak rotülün girdiği yuvayı bir miktar ısıtmaya başlıyorum. Bu ısınmayla birlikte gövde mikron düzeyde genişleyeceğinden söküm işlemi daha rahat olacaktır. Isıtma işlemi bittikten sonra bir yağlayıcı kullanarak hızlı bir soğumaya maruz bırakıyorum. Bu şekilde aralara yağ dolacak ve yapışmaya neden olan paslar çatlayacaktır. Artık birkaç ufak darbeyle gördüğünüz gibi salıncağın taşıyıcı tarafındaki rotül düşüyor. Somununu da söktükten sonra artık salıncağı tutan son bir uzun rotülümüz kaldı. Hep sevmediğim diyorum ama burası gerçekten sıkıştığı zaman sökümü resmen eziyet oluyor. Daha önceden ben yaptım ancak liftiniz yoksa kaldırım kenarında veya ufak çaplı garajda yapılacak bir iş olmadığını da belirteyim. Bu noktada taşıyıcı büyük olduğundan herhangi bir ısıtma veya ulaşım zorluğundan kaynaklı pek yağlama imkanımız olmadığından maalesef çekişle salıncağı vurarak sökmemiz gerekiyor. Vurma esnasında salıncağın bir anda kurtulup kazaya sebep olmaması adına da üstten somunla 1-2 diş tutturmanızın da hatırlatmasını yapayım. Epey bir çekişleme işleminden sonra nihayet rotil yuvasından kurtuluyor ve somununu sökerek salıncağı çıkartıyoruz. Az önce de söylediğim gibi eş zamanlı gidecek olursak sol tarafı sökerken gelen birkaç soruya da cevap vereyim. Özellikle videolara altyazı ekle ve dublaj yaptır gibi siz kıymetli takipçilerimden de öneriler geliyor. Son 3 aylık yayınladığım videolarda fark edenler olmuştur ama bilmeyenler için söyleyecek olursam videoyu izlerken ayarlar kısmından ses parçasını İngilizce yaparak da şu anki videoyu dublajlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde yine aynı bölümden en az 6 farklı dilde altyazı seçeneğini de eklediğimi bilmenizi isterim. Gelen sorulardan bir diğeri ise senaryo cümlelerinde yer yer devrik ve hatalar olduğunu, bunun için yapay zeka kullanmamı tavsiye edenler sıkça oluyor. Gerek ChatGPT gerekse Gemini'de denediğim metin düzeltmelerinde maalesef olumlu sonuç alamadım. Zaten senaryo oluşturmak, editlemek ve süreci kayıt altına almak bir hayli yorucu olduğundan ekstra dil bilgisiyle uğraşmak maalesef şu an için mümkün değil. Ancak bu konuda özellikle dikkat etmeye çalıştığımı da bilmenizi isterim. Söküm işlemlerinin son aşamasından biri olan rot millerinin de çıkartılmasına bakacak olursak körüğün kelepçelerini keserek yerinden alıyorum. Aynı işlemi diğer taraf için de yaptıktan sonra rot millini sökebilmek için işimizi rahatlatan bu anahtarı kullanıyorum. Epey sıkı durumda olan rot millini gevşettikten sonra tamamını sökerek yerinden çıkarttım. Sağ taraf için de işlemlerin aynısını gerçekleştirerek buradaki rot millini de söküyorum. Tüm parçaları söktüğümüze göre çıkanların durumuna bir bakacak olursak salıncak üzerindeki uzun rotilde boşluğu görebildiğiniz gibi az önce gösterdiğim rot başında da boşluk aynı şekilde mevcut. Salıncak burçlarındaki kauçuklarda da kopmalar olduğundan yüksek hızlarda bu parçalardaki boşluklar aşırı derecede titremeye sebep olur. Yeni parçaları incelerken eski salıncakta bulunan rotil ve burçları ayrı ayrı olarak da presletip kullanabileceğiniz seçenekler de mevcut. Ben burada komple salıncak alarak sadece burçların presletme işlemini yapacağım. Eski salıncaktan sökülen burç demirlerini alarak bir pres makinesinde yeni burçların montajını yapıyoruz. Daha sonra bu kulakları alarak yeni salıncağı aynı şekilde presleterek işlemlerimizi tamamlıyoruz. Aslında bu noktada sadece Teknorot nezdinde değil, bu demir ve burçların salıncaklara presli şekilde satışa sunsalar eminim insanlar daha rahat edebileceği gibi ters veya yanlış presleme gibi hataların da önüne geçilmiş olacak. Bu küçük öneriden sonra tekrar araç başına geçecek olursak rot millerinin montajıyla işlemlerime devam ediyorum. Bu arada gördüğünüz gibi direksiyon kutusu da sanki sıfır gibi takılmış olarak duruyor. Video başında da söylediğim gibi bundan sonraki videoda onunla ilgili detayları da uzun uzun konuşacağız. Rot başlarını montajlamadan önce kolaylık olması adına salıncakları yerine takacak olursak bunların da ilerleyen zamanlarda söküm anında kolaylık olması adına seramik gresle oturma yüzeylerini güzelce yağlıyorum. Bu noktada dilerseniz silikon bazlı gres de kullanabilirsiniz diyerek araç üzerindeki montajına geçiyorum. Rotillerin oturma yüzeyini de ufaktan temizleyip salıncağın montaj noktalarındaki yerlerine geçirdikten sonra rotil kısmındaki somunlarından idareten sabitleyip burç kısmındaki cıvataları da aynı şekilde sıkıyorum. Montajı tam yapmadan önce askı rotunu da alarak viraj demiri ve salıncak üzerindeki noktalarına yerleştirdim. Somunların sıkma işlemini yapmadan önce bir kriko aracılığıyla salıncağı alttan kaldırarak taşıyıcının yukarı doğru yükselmesini sağlıyorum. Bu nokta çok önemli çünkü bazı araçlarda salıncakların burçları araç yol seviyesindeyken sıkılmazsa
ya çabuk bozulur ya da ses yaparak sürüş konforunu ciddi oranda azaltır. Bu araçta da sadece Z-Rot üzerinde burç olduğundan yol seviyesine göre kaldırmamız buradaki hasarı önleyecektir. Z-Rot'un civataları çok önemli olmamakla birlikte 30 Nm ile torklanacağı gibi elle sıkmanız da yeterlidir diyerek montajını gerçekleştiriyorum. Kısa rotilin de somununu arzu ederseniz 70 Nm ile sıkabilirsiniz, ancak bunun için ya amortisörün sökülmesi lazım ya da daha kolay yöntem olan açık ağız anahtar uçlarına uygun tork anahtarınızın olması gerekir. Salıncak burçlarının civatası da aynı şekilde 70 Nm ile torklanabileceği gibi hayati ve kritik bir noktaya ait olmadığı için burayı da elle sıkarak rotilin montajına geçiyorum. Alttan bu rotili destekleyerek üst kısımdan yavaş yavaş sıkma işlemini mümkün olduğu kadar gerçekleştirdim. Rot başını montajlamadan önce mil üzerindeki takılacak yerine bolca seramik veya silikon bazlı gres sürerseniz hem rot balansçının işi kolaylaşır hem de ilerleyen yıllarda tekrar rot balans yaptırırken sıkışma veya ayar yapamama gibi durumlarında önüne geçmiş olursunuz. Çünkü bu noktalar çok su gördüğünden, paslanma veya kaynamaya yatkın olduğundan rot ayarı yapılamama durumunda maalesef parçalar sağlam olsa bile yenisiyle değişim gibi durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Biz gerekeni yaparken körük montajını da göstermiş oldum. Bu noktada üzerinde durulacak çok fazla bir şey olmadığından sonucu sizlere gösterdikten sonra rot başının montajına geçiyorum. Uygun mesafede rot mili üzerindeki yerine montajını yaptıktan sonra yine rotili greslenmiş olan rot başını taşıyıcı üzerindeki yerine takıyorum. Rot başının montajı önemli olduğundan aşırı sıkılma veya darbeli tabanca ile sıkma işleminde hasar alabileceği için burada 35 Nm'lik bir sıkma ile işlemlerimi tamamlıyorum. Buradaki sürecin aynısını sol taraf için de gerçekleştirdiğimi, videoyu gereksiz uzatarak laf kalabalığı yapmamak adına parçaların montajlanmış haline bir bakalım. Montaj işlemini sonlandırmadan önce yapacağımız ufak birkaç ayar daha mevcut. Direksiyon düz konumdayken çok hassas olmasa da rot başı ile rot milinin mesafesini ölçerek tekerleklere göz kararı bir ayar yapıyorum. Bu ayarı ne kadar hassas yapsam da maalesef bilgisayarlı ölçüm cihazının hassasiyetinde olmayacağı için sadece rot balansçıya gidene kadar lastiklere ve yeni montajlanmış ön düzene zarar vermesin diye yaptığım ön ayar diyebilirim. Ayrıca bu ayarı yapmadan sürüşe çıktığımızda direksiyon açı sensörü olan araçlarda ABS ve ESP arızası vereceğini de ek bilgi olarak paylaşayım. Teknorot sponsorluğunda yapmış olduğum bu bilgilendirici ön düzen videosuyla umarım tüm detayları anlatarak aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Sonraki direksiyon kutusu revizyon videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.